Hiko Namaste. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Türkçe konuşmaya karar verdik. Çünkü öyle bir konu seçtik ki bu konuyu aslında Hindi takipçilerimiz biliyor. Fakat Türk takipçilerimiz bilmiyor. Onlara daha iyi anlatmak için Türkçe konuşacağız. Aynen, o zaman başlayalım. Başlayalım. Bugün Hindistan'da çok önemli bir festivalin başlama günü. 11 gün sürecek bu festival, fil başlı tanrıya adanmış bir festival. Bu bayram Hindu takviminde Bhadrapada ayına denk gelir. Evet, Hindu takviminde Bhadrapada ayı. Bhadrapada. Bhadrapada. Evet. Bu B'den sonra giden H'yi çıkartamıyorum. Fil başlı tanrıya adanmış dedik. Evet, yanlış duymadınız. Hindistan'da fil başlı bir tanrı var. Ve bu tanrı onlara göre en önemli tanrılardan bir tanesi. Bu tanrı o kadar önemli ki Hintliler günlük hayatta bu tanrının adını almadan bir işe başlamazlar. Fil başlı tanrı Hindistan'ın en eski yazıtlarında yazar ve en önemli destanlarında da önemli rollerde karşımıza çıkar. Peki bu tanrıya adanmış 11 gün süren bu festival Hindistan'da nasıl geçiyor? Önümüzdeki 11 gün Hindistan'da neler olacak? Anlatalım o zaman. Anlatalım. Öncelikle insanların büyük çoğunluğu bu tanrının heykellerini büyük veya küçük nasıl istiyorlarsa satın alıyorlar veya elleriyle kendileri yapıyorlar. Bayramdan önce her yerde bu tanrının büyük veya küçük heykellere satılmaya başlıyor. Bu heykellerden veya idollerden hem insanların kendi evlerinde hem de yaşadıkları yerde mahalleleri diyebiliriz. Ortaklaşa büyük bir tane de yapılıyor. Ve bu büyük olanlar da tabii o bölgede yaşayan insanların, o topluluktaki insanların bağışlarıyla yapılıyor. Hep birlikte ortaklaşa bir şeyler koyup beraber yapıyorlar. Büyük, süslü ve görkemli sundurmalar hazırlanıyor ve bu heykeller bu sundurmaların altında saklanıyor 11 gün boyunca. Tamam, insanlar bu idolleri yapıyor. Evet. Bu heykelleri yapıyor. Peki bu heykeller neye benziyor? Nasıl yapılıyor? Şimdi bu idolde başı fil olan biraz toplu bir erkek çocuğu var. Başı fil. Başı fil, evet. Ve dişlerinden biri kırık. Ayrıca genelde yanında bir fare olur. Fare? Evet, fare. Fil ve fare. Evet. Bu farenin Tanrı'nın bineği olduğu düşünülüyor. Fil fareye mi biniyor Evet. ve seyahat ediyor? Evet. Çok ilginç. Ve bu idollerin boyaları, süslemeleri en güzel şekilde yapılmaya çalışılır. Festival boyunca bu heykele sahip olan insanların evlerinde sadece bir adet heykel bulunur ve bu festivale özgü bir kuraldır. Evet. Her evde bir tane. Ve bu 11 gün boyunca insanlar sadece kendi evlerindeki heykelleri değil, aynı zamanda diğer insanların evlerindeki veya mahallelerindeki heykelleri ziyaret ederek onlara da sunaklar sunar, onlar için de hediyeler bırakır ve onların etrafında da ibadetlerini yaparlar. Ve hatta bu heykellerin büyüklüğü ve güzelliği adeta bir yarış haline getirilir bazen. Değil mi? 11 gün boyunca her şey bu heykeldir. En önemli şey budur. Bu heykelin etrafında dualar edilir, adaklar sunulur, ibadetler yapılır. Yani her şey bu fil başlı tanrıya adanır. Evet. 11 gün boyunca bu festival bütün ihtişamı ve bütün görkemiyle bütün Hindistan'da kutlanır. Danslar edilir, müzikler çalınır. Bir sürü eğlenceli şey yapılır. Çünkü bu tanrı eğlenceli ve çocuksu ruhuyla tasvir edilir. O yüzden bu bayram müzik ve eğlence doludur. Yani küçük bir erkek çocuğu gibi, değil mi? Evet. Eğlence peşinde, müzik sever, dans sever. Evet. Diğer önemli bir şey. Yemek En önemli şey. en önemli şey. Bu festival
festivalde de diğer festivallerde olduğu gibi bir sürü yemek yapılır ve yenir. Ama bir fark var. Her yemek değil. Sadece onun sevdiği, sadece onun yediği şeyler yenir. Onun sevdiği tatlılar yapılır. Ve bu bayram boyunca vejetaryen bir diyet uygulanır. Yani et yok, tavuk yok. Hatta deniz ürünleri yiyen bazı insanlar da deniz ürünleri yemeyi de bırakır. Yani et adına hiçbir şey yenmez. Aslında çoğu festivalde Hintliler et ve et ürünleri yemeyi bırakıyor. Belki bir gün bunu da açıklarız. Ve Hindistan'da her bölgede insanlar bu tanrının seveceği yemekler yapar. Yani her bölgede bu biraz değişebilir. Ama bir şey var ki en ünlüsü ve en yaygını, ayrıca bu tanrının en sevdiği şey modak. Ve modak pirinç unundan yapılan, içinde bazı dolguları olan bir tatlı. Aslında ben bu tatlıyı daha önce denemedim. Merak da ediyorum. Siz de merak ediyorsanız belki yapabiliriz. Evet, Değil mi? Belki yapmayı deneyebiliriz. yap bize yap. Aşağıya yazın. Bazı yemeklerin bölgelere göre değiştiğini söyledik. Aynı zamanda bu festivalde bazı bölgelerde yapılan kutlamalar, adetler ve törenler de değişiklik gösteriyor. Mesela Gauri Festivali. Bu festivali sadece kadınlar kutluyor. Oruç tutuyorlar. Ve bu ana festivalden bir gün önce oluyor sanırım. Değil mi? Evet. Yani her bölgede değişik şeyler görebilirsiniz. Şimdi Hindistan'dan bahsettik ama bu festival başka ülkelerde de kutlanıyor. Başka ülkelerde de mi? Evet. Sadece Hindistan'da değil yani. Mesela Tayland, Endonezya, Kamboçya, Çin, Nepal, Amerika, İngiltere. Bunu bilmiyordum. O zaman bir şey daha söyleyeyim. Bu çok ilginç. Endonezya Müslüman olmasına rağmen paralarının üzerinde bu tanrının resmi var. Gerçekten. Evet. Bunu bilmiyordum. Demek ki onların kültürlerine de önemli o zaman. Çünkü tarihte Endonezya sanırım tamamen Hinduydu. Değil mi? Ama değiştirmemişler yine de. O zaman ben de bir bilgi vereyim. Aslında bu tanrı binlerce yıl önceki yazıtlarda var. Mimarilerde var. Çoğu yerde tasvir edilmiş ve ona ibadet edildiği anlatılmış. Fakat bu festival bu şekliyle ilk defa 1630 yılında Pune şehrinde kutlanmaya başlıyor. Yani daha önce nasıl kutlamalar yaptıklarını bilmiyorum. Ama bu şekliyle ilk defa Pune şehrinde 1630 yılında kutlanmaya başlanmış. Aynen. Bu festival Büyük Maratha İmparatoru Chhatrapati Shivaji Maharaj tarafından başlatıldı. Ha, ilk başladın o yani. Evet. Bu Shivaji Maharaj Mumbai'deki havaalanının ismi değil mi? Evet. Chhatrapati Shivaji Airport. Evet. Ve en büyük, en görkemli kutlamalar Maharashtra eyaletinde ve Mumbai şehrinde olur. Ben oradayım. Oralıyım. Ben oradayım. Ben de Mumbai'de yaşadım ama bu festivale denk gelmedim hiç. Belki bir dahakine. Neden? Festivali ve festivalde neler olduğunu az çok anlatmaya çalıştık. Ve bu festival neden kutlanıyor? Asıl önemi nedir? Çünkü bahsettiğimiz fil başlı tanrının doğum gününe denk geliyor bu festival. Ve bu festivalin ismi Ganesh Chaturthi ve tanrının ismi ise Ganesh. Aynı zamanda Ganpati de diyoruz. Ve bu 11 gün boyunca her şey ama her şey Ganesh için yapılıyor. Yani hayatın merkezine Ganesh konuluyor. Evet. Bütün bu kutlamalar yapılıyor. Bir sürü paralar harcanıyor. Ganesh'te yatılıp Ganesh'le kalkılıyor. Her şey ve her saniye Ganesh'e adalmış. 11 gün boyunca Ganesh için bu kadar şey yapıldıktan sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne yapıyorlar? Ganesh heykellerini törenler eşliğinde en yakın nehire bırakıyorlar. Suda çözülmesi için. Yani o kadar şey yapıp bu kadar heykeller hazırladıktan sonra onları suya bırakıyorlar, yok ediyorlar.
Evet. Neden? Neden yapıyorlar? Ganesha kim? Ganesh'in hikayesi ne? Ganesh neden önemli? Bunların hepsi sonraki videoda. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.